Kolay gelsin. Sağ olun başhekimim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşte Ceza İnfaz Kurumu'ndan gelecek hastalara hizmet vereceğimiz bina burası. Senelerdir boş duran hizmet binamız yani. Evet. Ne zaman hizmet vermeye başlayacağız peki? Hazırlıklar biter bitmez hemen. Hastaneye geri döndüğüne pişman olmayacaksın, merak etme. Öyle görünüyor. Bak bunlar da X-ray. Metal dedektörler de gelecek. Buraya giren çıkan her doktor didik didik aranacak. İstediğimiz her malzemeyi alıyoruz. Bir de ameliyathane koyacağız içeri ama en önemlisi... Pilot hastane olmamız, bir ilk olmamız. O da senin sayende. Kimse bu sorumluluğu almaya cesaret edemezdi biliyorsun değil mi? Ne olacak canım? Ucunda ölüm mü var? Barış, keşke hastaneni sevdiğin kadar kendine de değer versen. Usta sigortaları kapattın değil mi? Aman dikkat et. Neyse, asıl soruya geleyim. Benim burada ne işim var? Bunu söylediğime ben de inanamıyorum. Ama televizyona çıkman lazım. Pilot programı anlatmamı istiyorsun. Evet. Böylece istediklerimizi daha hızlı elde edeceğiz. Üzgünüm başhekimim. Bir beyaz kağıda medyayı değil hastanemi seçtiğimi yazdım. Suzan. Hocam. Suzan hocam. Bak o beyaz kağıtlar falan ben yırtıp attım onları. Öyle bir şey yok. Hemen arayacağım program yapımcılarını. Akşama ayarlarım bir şey sen merak etme. Ama bana daha fazla bilgi lazım. Sen şahane bir doktorsun. Hemen sevinme. Bir şartım var. Ne olduğunu biliyorsun Barış. Suzan. Ne kadar kısa sürede ne kadar çok değişiklik yaparsam o kadar iyi. Biliyorsun zamanım az. Anlıyorum ama Ebru. Bazen öyle güzel anlarda çıkıp geliyorsun ki sana 100 yılın en iyi çıkış yapan asistan ödülünü vermek lazım. anlamadım. Hiçbir önemi yok. Suzan hocama yeni bölümümüzle ilgili detaylı bilgi vermek lazım. Tabii ki. Ben odamdayım Ebru'cum. Tamam Suzan Hocam. Dekan arıyor. Sakın. Ama Dirayetli ol Ebru. Yapabilirsin. Gel beraber. Şimdi derin nefes al. Nefes ver. Güzel şeyler düşün. Evet çok iyi gidiyorsun. Bravo sana. Evet. Çıkar o fikri. Öyle bir şey yok. Başarabilirsin. Derin nefes. Şimdi ver. Hadi Ebru. Az kaldı. Evet. İşte bu. Mükemmel. Bir daha da bana sakın dekan deme. ama dekan yarın geliyormuş. Başhekim Barış Güveler. Buyurun benim. Doktorunuz Aras Erdem'den şikayetçiyim. Merhaba. Merhaba. Siz de mi doktora geldiniz? Birlikte geldik. Ah, benim neyim var ki? Kimim ben? Kızım, öyle dediniz. Ah ah, insan yaşlanınca böyle işte. Hastane köşelerinde sürün. Münire Hanım. Merhabalar hocam. Merhaba. Buyur. Hadi gel anneciğim. Doktor bey bizi çağırıyor. Hadi. Hadi gel gidelim. Lütfen. Bak doktor bey bizi bekliyor. Hadi. Pardon. Pardon. Müsaadenizle pardon. Kovulmamışsın. Gitmeden son bir kez kahve içeyim dedim. Belki nereden biliyorsun? Şaka şaka. Çok zorlu bir nöroloji quizini ucundan geçtim. Buradayım. Süper. O zaman müsaade edersen kahveyi ben ısmarlayayım. Olur. Brocum, Azra Hoca'ya bir kahve, az sütlü şekersiz, bana da sade. Kahveyi nasıl içtiğimi nereden biliyorsun? Ee, devamlı karşılaşıyoruz ya burada, oradan duyuyorum. Bir de ceza infaz programı çıktı başımıza. Ne olacak şimdi? Mahkumları buraya mı getirecekler? İpsiz sapsız adamlar. Bu arada başka bir şey ister misin sonra? Yok. Kahve yeter. Başımıza bir şey gelmese bari. Amin. Ne diyorsunuz ya siz? Mahkumların sağlık hizmeti almaya hakkı yok mu yani? Ha? Bir suç işlediler diye canlarından olsunlar yani, öyle mi Begüm hemşire? Sen bunun için mi sağlıkçı oldun? Hasta seçmek için mi? Hasta seçtiğimiz falan yok Mert. Mahkumlara gerek var mıydı sence? Günde 1500 tane hasta geliyor zaten. Ya bırak Allah aşkına, sizin derdiniz hasta sayısı falan değil. Sağlık hizmeti herkesin hakkı. Çok şükür böyle bir başhekim geldi de hepiniz de alışacaksınız bu duruma. Senin derdin ne Mert? Açık açık söylesene. Ya günde yüzlerce mahkum girip çıkacak. Endişeliyiz. Ne var bunda? Benim bir derdim yok.
Tamam mı? Sizin de endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Mahkumlar elleri kelepçeyle geliyor zaten. Sıkmayın yani tatlı canınızı. Bir şey olmaz size. Allah Allah. Deli mi ne? Aras hocam. Teyzeciğim, bir yeri mi aramıştınız? Neresi burası? Siz nereye aramıştınız teyze? Kafam karıştı. Şok yaşaması lazımmış. Ne bileyim ben, doktor öyle dedi. Anca o şekilde hafızası yerine gelirmiş. Ani bir şok. Bir kıyamet test istediler yine. Akşama kadar buradayız. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Nasıl şok yaşatacağız? Ben seni sonra ararım. Kapatıyorum şimdi. Anneciğim. Ne güzel gözlerim var. Nerelisin? Kusura bakmayın doktor. Estağfurullah. Yapabileceğim bir şey var mı? Çok teşekkürler. Biz muayene olduk, testlerimizi yaptıracağız şimdi. Tekrar olsun. Ne demek? Geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. Ortopediye lütfen. Doktor Mustafa Küçük. Ortopediye lütfen. Aras hocam, nasılsın? Başhekimim iyiyim ama acelem var. Yürüyelim mi? Tabii ki. Verde Alagöz adında bir hastam varmış. Takot subokardiyomiyopatisi. Ya da kırık kalp sendromu. Ha öyle deyince daha romantik oluyor, daha kabul edilebilir oluyor değil mi? Aras, Verde'nin babası senden şikayetçi. Neden? Ha şu şey ne ya o? Mişa yağı mıydı o? O mesele. Evet, bir tür koruma ritüeliymiş. Hastanın koluna kesik atmaktan bahsediyorlar, farkında mısın? Farkındayım. Enfeksiyon riskini söylememe gerek yok herhalde değil mi? Senin de en hassas olduğun konu bu değil mi? Ya bütün kalp damar cerrahisindeki bütün cerrahları sen gereksiz ameliyatlar ve enfeksiyon oranları yüzünden kovmadın mı? Herhalde şimdi gelip bana bu ailenin kızının koluna kesik açıp böyle otla yağla falan olmasını herhalde söylemeyeceksin değil mi? Senin kontrolünde steril bir bistüriyle küçük, yüzeysel bir kesik. Başhekimim, hastama kimse, yani benim dışımda kimse bistüriyle yaklaşamaz. Anlıyorum ama hastanın hayatta kalacağım inancıyla ameliyata girmesini istemez misin? Ben Antakyalıyım. Çocukluğum da Doğu'nun köylerinde geçti. Kar yağdığında, kış geldiğinde, o köy yolları kapandığında değil doktor, hiç kimse girip çıkamazdı o köylere, biliyor musun? Halk da böyle saçmalıklara, masallara inanıp dururdu. Ben küçükken en yakın arkadaşımı neden kaybettim biliyor musun? Zatürreden. Adamın bir tanesi geldi, dedi ki çırılçıplak kara yatıralım, karla ovalım iyileşir. O yüzden işte. Başın sağ olsun. Ben de Bingöl'de görev yaptım biliyorsun. Tamam, ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz ama. Enfeksiyon riskini gerçekten göze alamam. Ayrıca Verde ve ailesi bir şeye inanmak istiyorlarsa doktorlarına inansınlar. Bu ellere güvensinler. Başka bir şey değil. Aras, Başhekimim, kalp damar cerrahisi başkanlığını teklif ettiğinde eğer senin her söylediğini kabul edeceğimi düşündüysen gerçekten... hayır tabii ki de. Tek bir soru soracağım sana. Tek bir soru. Bu hasta hakkındaki son karar senin mi benim mi? Sayın Ayşegül Karakurt. Sayın Ayşegül Karakurt. Danışmaya lütfen. Senin. Şahane. O zaman ben ameliyathaneye gidiyorum. Kahveni unutmuşsun. Az daha ben biraz sert tepki verdim. Sen de bunsuz içmezsin kahveni. Karşılaşıyoruz ya hep. Öyle duyuyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Beğendin mi? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Evet, ne yaptık? Verdi ameliyatı hazır. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ventriküler fibrilasyon, nabzı da yok. Hadi.
Mert, Aras Hoca'ya haber ver hemen. Sen ambuya geç hemen. Geliyorum ben. Ne efendim? Ne oluyor Tamam kızıma? sakin olun lütfen sakin. Kızıma ne oluyor? Dışarı alabilir miyim sizi? Lütfen dışarı alabilir miyim sizi? Yardımcı olun bana ne olur lütfen. Burada bekleyin olur mu? Girmeyin içeri. Aras hocam, hemen acile gelmeniz gerekiyor. Hazır. Normale dön. Ne oldu? Hasta VF'ye girdi. Ama şimdi kalp ritmi normal, stabil. Bakalım. Evet, stabil görünüyor. O zaman ameliyathaneye alalım. Bu işi de bitirelim artık. Hadi. Dur. Bir saniye. Hadi. Geri al. Defibrilatöre geçiyorum. 300 yıl. Hadi. 300 yıl geliyor. Gel. Hazır. Hazır. 300 geldi. Tamam, normale döndü. Ne oluyor böyle ya? Bu halde götüremeyiz ameliyathaneye. Stabil değil. Senin yüzünden. Ritüelimize izin vermeden ondan oluyor bunlar. Beyefendi dışarı çıkar mısınız? Lütfen işime karışmayın. Hastanın durumunu görüyorsunuz. Görüyorum. Asıl görmeyen sensin. Beyefendi. Aras Hoca en kıymetli cerrahlarımızdan. Lütfen yapmayın. Ama halden anlamıyor. Ne olur izin verseydin. Neler yaşadığımızı anlattık sana. Tutunacak bir tek dala ihtiyacımız var. Hiçbir vicdanın yok. Aras Hocam. Gel buyurun. Hep böyle inadı minnat devam et. Bravo sana ya. Derin. Hastanın babasıyla Aras'ın uzlaşması lazım. Farkındayım ama Aras fikrini değiştirmez. Yani babayı ikna etmemiz gerek. Ya da belki bir ihtimal sen onun fikrini değiştirebilirsin. Ben. Bir dene olur mu? Sordum müsait misin de aldım içeri. İyi yaptın. Ben de şu ceza infaz programına bakıyordum. Akşam televizyonda da anlatacağım ya. Duydun mu başhekim evliymiş? Boşanmış. Ne? Ne kadar çabuk öğrenmişiz. Bütün gece buna çalıştım çünkü biliyor musun? Nereden öğreneceğim Allah aşkına? Adamın yanımda telefonu çaldı, eski eşim dedi. Ha. Niye boşanmış sen bilirsin. O soruyu da andaça bıraktım. Hani psikiyatrist olan o ya. Senin neyin var onu söyle. İyi ben Andaç'a gideyim o zaman. Derin. Derin. Ne anlatayım Aras Bey inadıyla uğraşıyorum. Duydum. Şu Verdi Alagöz meselesi mi? Evet ya kızın yaşadığı durum zaten üzüntüyle ilgili ne olur istediğini yapsak. Evet ama arasında kendine göre bir geçerli sebebi var tabii. Tamam da Suzan yani kız nişanlısını kaybetmiş gözünün önünde. Ay çok özür dilerim ya bir an boş bulundum ben. Yok canım sorun değil. Demek ki dünyada nişanlısını kaybeden tek kişi ben değilmişim. Hem ne yapacaksın? Hiç aşktan bahsetmeyecek misin yani benim yanımda? Aras diyordun. İnat ediyor işte. Barış'ta bir tek sen ikna edebilirsin diyor. Çünkü ben Aras Bey'in bakıcısıyım ya. O kırsın, döksün, dağıtsın. Ben nasıl olsa arkasını toplarım onun. Tamam işte çözmüş sizi aranızdaki dinamiği. Bravo adama. Doğru vallahi çözmüş. Seni de hastaneye döndürdüğüne göre ben bu başhekimden umutluyum. Umarım uzun süre bizimle kalır. Umarım. Ben biliyorum bu hali. Ne oldu? Bir şeyin var senin.
Acilden çağırıyorlar. Ama bir dakika sen bir söyle Barış'la ilgili bir problem mi var? Yok ya, işi zor diyecektim. Dekan falan biliyorsun. Doğru. İyilerin ömrü az olur. Gitmem lazım hem konuşuruz. Kuzey eskiden çok enerjik bir çocuktu. Kıpır kıpırdı. Evde zor tutardım onu. Tüm mahallenin neşesiydi. Tatlı belaydı ama. Babasını kaybettikten sonra huyu değişti aslında. Hiç öfkesi inadı yoktu benim çocuğumun. Okuldan da şikayet üstüne şikayet gelmeye başladı. Ne tür şikayetler? Derslerini dinlemiyormuş. Ödevlerini de yapmamaya başladı mesela. Aslında çok çalışkandı. Arkadaşlarıyla da hırgür çıkınca işler büyüdü. Özel okul tabii. Önce rehberlik servisine, oradan da psikiyatriye gittik. Onlar da zamanla dozları artırarak bu 4 farklı ilacı yazdılar, öyle mi? Mutlaka kullanması lazım dediler bana, ne bileyim. İlaçları kullanmaya başlayınca bir sakinledi. Ama konuşmaz, oyun oynamaz oldu benim çocuğum. Yani kullan deyince doktor... Öfkesini kontrol altına almışlar ama Kuzey'in asıl problemini anlayabilmemişler. Yani semptomu tedavi etmişler, asıl hastalığı yok. Asıl hastalığı ne ki? Bilmiyoruz. Kuzey'in gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamamız lazım önce. Çünkü o kadar fazla ilaç verilmiş ki konuşmuyor, anlatmıyor. Ben davranış terapisiyle hızlıca yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. Yani konuşarak, anlayıp, dinleyerek. O zaman altını ıslatması falan bitecek mi? Yani derslerini iyi dinleyebilecek mi? Şimdi bu tür şikayetler ilaçların yan etkisi olabilir. Çünkü bu ilaçlar uyuşukluğa neden olur, değil mi hocam? Apatiye, tepkisizliğe neden olur, hatta uyku düzensizliğine de. Ama bunu kesin olarak konuşamayız. Ne diyorsunuz hocam? Yani ilaçlar yüzünden mi bu halde benim çocuğum? Ama bana mutlaka kullanması lazım dediler. Ben gerçekten onun iyiliği için... Şimdi bakın, bir çocuk psikiyatristi eğer çocuğunuza gerçekten onu anlayarak bir ilaç reçete ettiyse bunun mutlaka faydasını görürsünüz. Ama anladığım kadarıyla siz birazcık terapileri aksatmışsınız ve sürekli doktor değiştirmişsiniz. Evet, benim hatam. Yani terapilerde daha düzenli gitmemiz lazımdı. Kuzey gitmek istemeyince ben de ısrar etmedim. Sonra başka doktora gittik. Yine sevmedi. Yani benim çocuğum benim yüzümden mi bu halde? Lütfen yapmayın. Kendinizi suçlamanızın hiçbir faydası yok. Siz annesi olarak elbette ki çocuğunuz için en iyisini isterseniz. Hepimizin çocuğu var, sizi anlıyoruz. Hem hiçbir şey çözümsüz değil. Biz sizin yanınızdayız. Elbette ki yanınızdayız. Süreç sadece Kuzey için değil, sizin için de çok çetin olmuştur. Şimdi ben ilaçları kademeli olarak kesip davranış terapisine başlamayı istiyorum. Tabii ki siz de müsaade ederseniz. Bir bakalım Kuzey için hangi ilaç ne kadar gerekli ona bir bakalım. Ama bence Kuzey'in ilaca değil, onu anlayıp onunla konuşacak birine ihtiyacı var. Ne bileyim, yani hepsini birden de kesince daha kötü olmasın? Oğlunuzun gülümsediğini en son ne zaman gördünüz? Andaç hocam, çizimlerime bakmak istemişsiniz. Ceylan, şimdi müsait değilim. Daha sonra bakalım mı? Olur mu? Olur, tamam. Gel. Müsait misin? Evet, gel Suzan. Şu basın metnine bakacaktım ben de. Gel beraber bakalım. Programın sunucusuyla konuştum. Kibar birisi. Gereken vakti ayırırız dedi. Belki şuraya bir an evvel hizmete almak istediğimizle ilgili. Tamam, hemen yapayım mı? Olur. Evet. Başka bir şey var mı diyeceğim ama... Cevabı biliyorum sanırım. Suzan. 3'te müsait misin? Ben söylediklerini düşündüm. Tedavi planımı dinlemek istiyorum.
Başhekimim. Suzan hocam burada mıydınız? Pardon. Hiç problem yok Ebru'cum. Barış sen bir şey yemiş miydin sabah? Kahve içtim 2 tane. Bir de bir şeyler tıkırdattım. Ne oldu? Tıkırdattın. Kreker falan. Kapıştırdım bir şeyler. Ne oldu? Tıkırdatmakla kapıştırmakla olmaz. Ebru başhekimine bir elma bulur musun lütfen? Sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Elma mı? Evet elma. Elma. Enteresan. Bu sefer kararlısın he? Kilo vereceksen. Vallahi çabalıyorum abi. Bu abur cubur makineleri var ya, onların kalktığı falan iyi oldu. Benim elim durmuyor çünkü. Yemekhanede de zaten bol bol sebze meyve var artık. Senin Süreyya bugün yoktur. Şu an pit burada abi. Bak yemek yiyor. Sana ne göstereceğim. Bizim bahçedeki kediyle Lali'nin bir videosunu çektim abi. Pişiğin adı nedir? Yani kedinin adı nedir? Kamil. Andaç sen isim konusunda yaman değişiksen. Ne hissediyorsam o abi. Bak şu videoyu bir bulayım göstereceğim sana. Gerek yoktur tahmin edebilirim. Sen niye baba olmadın abi? Senden çok iyi baba olurdu. Hayır olmazdı. Sen beni boş ver. Ben Kuzey'in ilaç bırakma tedavisine çalışırım. Evvelce yoğun bir detoks programıyla başlayacak. Uyarıcı ilaçlar bu gece sisteminden çıkar. Ama psikoaktif olanları kademeli bıraktırmak lazımdır. Ne sen öyle düşünmüşsen? Yok öyle düşünüyorum abi. Sen de tam baba suratı var ha. Andaç kurban olurum. Abi bir şey demiyorum ki sana. Senin suratın diyorum. Çok mu müsait? Ben ne diyeyim? Sen Bir şey demek istemiyorum. Barış gel. Barış bir bakar mısın? Ali Aydar hocamın suratına bir bak. Baba suratı yok mu aynı? Andaç rica ederim. Tam babacan ya. Babiş. Babiş. Arkadaşlar. Kuzey'in annesinin size konuşması lazım. Merhaba nasılsınız? Kuzey'in durumunu haber vermek için okulunu aradım. Tüm ilaçlarını bıraktırmayı düşündüğünüzü söyleyince... Evet. Eğer ilaçlarını bırakırsa okulla ilişiğini keseceklermiş. Nasıl yani? Okulda atacaklar benim çocuğumu. Benim oğlum canavar değil ki. Ne yapacağız şimdi hocam? Kuzey Türkiye'nin en iyi okullarından birine ihtiyaç bursuyla girmiş. Yazık uşak. Babası ölene kadar da çok başarılıymış. Şimdi biz ilaçlarını kestiğimiz için okuldan gönderilmesi, alıştığı düzenin bozulması falan onun için hiç iyi olmaz Barış. Üstelik bu ilaçlar uşağa sadece fiziksel zarar vermiyor. Uzun sürede yan tesirler de bilinmiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi ben bu çocuğa ulaşabilirim Barış. Davranış terapisiyle konuşarak sorunlarını çözebilirim ama bu kadar ilaçla mümkün değil. Gerçekten Kuzey'e yardım edebileceğine inanıyor musun? Kesinlikle. Sen Ali Aydar hocam ilaçları güvenli bir şekilde kesebilecek misin? Evet kesecek. Hocam hızlı hızlı sorduğu için çat çat cevap vermemiz lazım. Kesebilir misin hocam? Evet kesecek. Sor bir daha sor. Elbette ki kesebilirim. Hocam neden bağırıyorsun? Ritmimi bozdunuz. Devamlı hızlı yürüyürüz. Tamam, risk alalım. Madem Kuzey için en doğrusunun bu olduğuna inanıyorsunuz, ben arkanızdayım. Eğer okuldan ilaçlar yüzünden atılırsa, biz de dava açarız. Tamam bu onu ameliyata kadar stabilize eder. Ya da mişa yağı sürmelerine izin verebilirsin. Ne anlamadım ne diyorsun ağzın için? Ya da mişa yağı sürmelerine izin verebilirsin dedim. Kerim. Cerrahım ben tamam mı? Şaman değilim. Öyle yağydı, kesikti falan benim işim olmaz. Ha öyle mi? Ben şamanım çünkü. Kızı yağlayıp ovaladıklarında bir anda iyileşeceğini düşünüyorum. Tamam bundan sonra üfürükçülere gideriz. Olur mu? Tahtaya falan vururuz ameliyatlardan önce. Cerrahlara güvenmek yerine böyle yöntemler yaparız olur mu? Pace'li kalp ritmi normal. Tamam çok güzel. Hadi o zaman ameliyata. Hadi var. Al tüpü oradan. Tüpü aşağıda. Sakin ol. Verdi. Nefes almanın için seni kaldırıyorum. Saturasyon düşüyor. Tamam, ben de. Hasta bende. Tamam sen de. Değerleri düşüyor hocam. Boğuluyor. Derin hırıltı duyuyorum. Ödem mi? Furosemid. Hazır. Enjekte edin. Arkaya destek geliyor. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Kafanı arkaya yasla. Tamam,
Sakin ol, sakin ol. Tamam, kafanı yasla, iyi olacaksın. Tamam. Güzel. Tamam, geçti. Aras. İlacın ciğerleri kurutması zaman alacak. Başka şansımız yok. Bu şekilde ameliyata giremem. O zaman istediklerini yap. Hocam değerleri normale dönüyor, beklemedeyiz. İmasında bile bulunma derin. Gerçekten kaldıramam. Aras. Bir dursana sen. Ne oldu diye? Öyle her sinirlendiğinde acısını benden çıkaramazsın. Haklısın. Özür dilerim. İkincisi, bu seninle ilgili değil. Senin inançlarına, senin cerrahi yeteneklerine ilgisi yok. Bu Verde'yle senin hastanla ilgili, anlıyor musun? Bu kadar bile kendinden taviz veremiyor musun? Gerçekten mi ya? Acil çağrı verdi arkadaşlar. Ne oluyor burada? Ne oldu? Ameliyata girecektik kızım. Ameliyata alamıyoruz çünkü stabil değil. Yine mi kaybı durdu? Yeter artık ya. Yeter. Beyefendi lütfen sesinizi yükseltmeyin. Yeter. Ben kızıma bu adamın dokunmasını istemiyorum. Derhal başka bir hastaneye sevk edin bizi. Beyefendi bakın, endişenizi anlıyorum ama lütfen siz de bizi anlayın. Kızınızın şu noktada hareket ettirilmesi maalesef mümkün değil. Ya yapmamıza izin verin ya da sevkimizi yapın. Hemen. Anladınız mı beni? Bir karar vermeniz lazım. Aras, ya sen bir taviz vereceksin, beyefendi ya da siz. Ama Verde'nin bu ameliyatı olması şart. Başka çözüm yok. Aras Hoca'dan bir haber mi var? Yok başhekimim. Ama ceza infaz bölmesi şahane. Baya kurulmuş. Bu da elmanız. Suzan Hoca bahsetmişti yani. Ya seni Allah bildiği gibi yapsın. Sus artık ya, sus. Ya niye susacakmışım? Doktor sana şekerin var, kalbin var, tatlı yasak dedi. Sen dün 2 kutu lokum yedin, bugün de künefe yemeye gidelim diyorsun. Allah'tan kork be. 2 tane lokum yedim. Onu da boğazıma dizdin. Ya senin iyiliğin için konuşuyoruz. Kötülüğünden mi konuşuyorum ben? Ver, susmuyorsun. Bezdirdin canımdan beni. Al bakalım, çıkarıyorum bunu da işte. Duymuyorum artık işte seni. Duymuyorum. İstediğin kadar konuş. Tamam, ben de bunu çıkarıyorum. Bundan sonra ne yersen ye, görmüyorum seni. Ben de sana bakmıyorum. Amcacığım ne oldu? Duymaz ki seni. İşitme cihazını çıkardı. Doktor şeker yasak dedi. Dün 2 kutu lokum yedi, bugün de künefe yemeye gidelim diyor. Sen de doktorsun oğlum, bir şeyler söyle bakalım. Vallahi amca sen doğruyu söylüyorsun. Gel de anlat. Yıllardan beri bir inat. Abim oluyor kendisi. Eşlerimiz öldü, birbirimize bakmaya çalışıyoruz. Ama ne çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Amcacığım al sen bu elmayı. Acıktıysa şeker sinir yapar. Sen künefeyi boş ver. Elma ver abine, barışın. Al, doktor elma verdi. Künefe yerine elma yesin diyor. İstemez. Bunu da istemiyorsan o zaman takma dişlerini de sök at. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim, sağ olun. Allah razı olsun. Hocam hep unutuyorsun telefonu. Hiç alışamadım şuna ya. Ali Aydar hocam, bu ne şıklık. Damat gibi oldu. Andaş ne değilse? Barış, bu arada Kuzey'in annesi okulu aramış ama ikna olmamışlar. Müsaade edersen biz bir gidelim. Hani dava falan açmak isterse yanında olduğumuzu söyleyelim. Bir dakika. Bunu böyle hastane adına mı söyleyeceksiniz? Aynen öyle. Barış hocam sağ olsun. Koca vakıf arkamızda. Yani vakıf tabii büyük bir kelime ama ya bunlar teferruat. Ben sizin arkanızdayım. Gerekirse davayı açıyoruz o okula. Ben doğru mu duydum? Siz okula dava mı açıyorsunuz? Anne dava açarsa biz yanındayız. Ama bu hastane için çok büyük bir risk. İşler istediğiniz gibi gitmezse onlar bize dava açabilir. Başhekimim risk alalım demiştir. Neyine gitmeyelim mi? Bizim için önemli olan Kuzey. Suzan, başka çaremiz yok. Çocuğun gerçekten yardıma ihtiyacı var. Allah hayatımıza yaşlıca renk geldi ha. Anladım. Siz durumdan beni haberdar edin. Ters giden bir şey olursa elimden geleni yaparım. Ama Suzan Hocam bari siz yapmayın. Lütfen söyleyin. Hastanenin basın danışmanı olarak söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrası sizde. Gidin o çocuğun hakkını savunun. Size kolay gelsin. Odada değil mi telefon?
odada. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Alo. Evet burası. Ha, yok öyle bir hastamız yok. Yok diyorum beyefendi. Siz laftan anlamıyor musunuz? Lütfen terbiyeli olun. Edin. Nereye şikayet etmek istiyorsanız edin. İyi günler. Babam dedi mi arayan? Yok yok. Hayır. Bambaşka bir hastayı soruyorlar. Yalan söylüyorsunuz. Babam buldu beni değil mi? Hayır dedim ya Ceylancığım. Andaç Hoca nerede? Hastane dışına çıktı. Bir hastası için. Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Danışmaya lütfen. Derin. Bana bak lütfen şey diye verdi demeyeceksin değil mi bana? Diyeceğim tabii ki. Deme lütfen deme. Ya ailesi ikna olmadıysa? Ya sevk edelim diye inat ederlerse? Sevk. Yani stabil duruma gelmişse sevk ederiz olur biter. Ne yapalım? Ne yapacağız yani? Ya gelmemişse? Ya böyle inat edince asla geri dönmüyorsun değil mi? Ne yapacağın hakkında en ufacık bir fikrin yok. Ne alakası var Derin ya? Gerçekten ne alakası? Yani ne yapacağımızı bilmek yetmiyor galiba bazen değil mi Aras Bey? Hayatta sadece siyah ve beyazlar yok, griler de var. Ya sen gelip siyahla beyazı ben karıştıracağım demesen gri de olmayacak Derin. Saçmalıyorsun şu an. Ya kız aşıkmış işte Aras. Nişanlısını gözünün önünde kaybetmiş. O onsuz kalbi atmak istemiyor. Nesini anlamıyorsun bunun? Hayatta tek bir şeye tutunuyor ya, bir geleneğe tutunuyor. Her şeyini kaybetmiş bir hastaya bu kadarını vermek çok mu zor ya? Derin anlıyorum. Nişanlısı sevdiği kadın uğruna kendini feda ediyor. Tamam çok güzel, çok müthiş bir aşk hikayesi bu. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu kadar mı gerçekten? Ne kadar mı? Bu kadar. Ne? Sen sevdiğin biri için hiç mi delici bir şey yapmadın? Hı? Kendini tehlikeye atacak kadar mesela. Derincim bak sen de ben de biliyoruz ki Verdi'nin aşkı yaşayacak cesareti varmış demek ki. Uğruna ölüm göze alınacak kadar da sevilmiş. Böyle iflah olmaz bir romantik gibi konuşuyorum. Aşırı sinirim bozuluyor değil mi? Ama demek ki Aras Bey, kalp sadece öyle hastalanan bir şey değildir belki de. Hı? Sevmek, sevilmek de kalbin işlevlerindendir. Olabilir mi? Derin. Derin. Bir bakar mısın? Derin hocam. Bakın bir değerlendirme yapmamız lazım sanırım. Ne oluyor bu kim? İyileşeceksin güzel kızım. Allah seni bize, ailene bağışladı. Rabbime şükürler olsun. Benim yüzümden öldü Mehmet. Beni kurtarmak için benim üstüme kapandı. Benim için öldü. Yok kızım, sakın ha. Sakın öyle deme. Allah'ın takdiri. Demek ki senin yaşayacak güzel günlerin varmış. Sen Mehmet'in içinde yaşa. Derin. Bu işe yarar meselesini yapacaksanız steril bir ortamda, steril bir büstürüyle tamamen bizim denetimimizde olmalı. Başka türlüsü çünkü mümkün değil. Usta boyaları hazır etti. Bu duvardı değil mi bahsettiğiniz başhekimim? Aynen öyle. Önce bu duvar sonra diğer duvarlarla devam edeceğiz. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olasın. Çok canlı bir renk istiyorsun değil mi hocam? Yani. Kıpkırmızı yapalım mı? Kıpkırmızı yapmayalım da. Niye? Çok güzel olur. Kıpkırmızı. Hastanenin ismi de kırmızı. Sen bana bırak hocam. Bu iş benim işim. Boya da hazır. Sen şimdi hemen bir başlama usta. Beni bekle olur mu? Ceylan. Ne yapıyorsun burada? Hiç.
Vakit geçiriyorum öyle. Andaç Hoca yok diye canın sıkılıyor belli ki. Oo. Ceylan bu çok iyi. Aradığım sen misin meğer? Anlamadım. Anlatayım. Şu duvarı görüyor musun? Al o duvar senin olsun. Ne istiyorsan onu çiz. Ne dersin? Çizemem, mahvederim duvarı. Olur, mahvet. Şimdikinden daha kötü olamaz. Griden ya da ustanın istediği gibi kıpkırmızıdan. Çizemem dedim size. Beceremem. Başkasını bulun siz. Hem Andaç Hoca gelene kadar yapmam gerekenler var benim. Ceylan, Andaç Hoca gelene kadar kafandaki sesleri susturmaya çalışacaksın. Ama olmayacak. Öfkelisin. Kendini yalnız hissediyorsun. Yapmak yerine yıkmak istiyorsun. Biliyorum. Siz nereden biliyorsunuz? Andaç Hoca yerini size mi devrettim? Yok. Tahmin ettim sadece. Hepimiz benzer yollardan geçtik diyelim. Ceylan. Hadi gel. Gel mahvedelim şu duvarı. Hadi. Ustacığım, sen bize bir müsaade eder misin? Sağ ol. Evet. İşte bu. İlk çizgi benden, gerisi sende. Hadi. Ama öyle kibar kibar olmaz. Mahvetmek, yeniden başlamak gibi cesaret ister. Hadi. İşte bu, şahane. Ustacığım, ben sana kıpkırmızıya boyayacağım bir duvar bulacağım. Sen hiç merak etme. Ebru, Ceylan sana emanet. Benim acelem var. Tamam başhekim. Eşiniz mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum. Çok yakışıyorsunuz. Evli değildik. Nişanlımdı. Kaybettim korona döneminde. Başınız sağ olsun. Aylin Hanım, dosyanıza baktım. Durumum pek parlak değil, değil mi? Kemoterapi zannettiğimiz kadar etkili olmadı. Biliyorum. Yani insan hissediyor hocam iyileşip iyileşmediğini. Hastalığın seni sardığını hissediyorsun. Yarın yeni bir ilaca başlayacağız. Dozu da artacak. Tedavi biraz yıpratıcı. Ne yazık ki. Keşke daha güzel şeyler söyleyebilsem. Olsun. En azından sizi böyle yakından görmüş oldum. En büyük keyfim çocukları okula gönderince sabah programlarını izlemekti. Sizi de izledim çok. Ama hiç aklıma gelmiyor tabii. Bir gün kanser... Bugün sizi göreceğimi bilseydim en azından saçımı başımı düzeltirdim. Kusura bakmayın. En azından oje sürseydim bari. Zaten bir tek tırnaklarım kaldı. Ben de böyle canlı renkler sürerdim hep. Siz çok güzelsiniz. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. İnsanlar korkuyor bana bakınca. Çocuklarım alıştı ama. Top gibi kafam varmış diyor oğlum. Kafamın şekli güzelmiş. Oyun gibi geliyor onlara birçok şey. Onlar mutlu olunca, gülünce ben de mutlu oluyorum. En azından öleceğimi düşünmediler diye. Yemek yemiyorum onların yanında. Ne yesem kusuyorum çünkü. Başta tamam dedim. Yemesem de olur. Ama bu hastalık da insanı yemeyince ele geçiriyor işte.
Kusura bakmayın hocam, ben daha fazla yapamayacağım. Aylin Hanım. Hocam, biliyor musunuz? Ben her gece dua ediyorum. Sabah çocuklarım beni ölü bulmasın diye. Bir anda düşüp ölmeyeyim gözlerinin önünde. Çocuklarım korkmasın. Herkes yatağında ölmek ister ya. Ben burada olsa razıyım. Gelin. Sakinleşin. Ben size bir su getireyim.